Sıfır Derece kanalından herkese merhaba. Küçük. Bazen şehir kaşifleri terk edilmiş binaları, eski okulları ve yıllardır kullanılmayan ürpertici yapıları keşfetmeyi sever. Bu tarz yerlere girmek insana hem büyük bir tedirginlik hem de tarif edilmesi zor bir korku hissi yaşatır. Özellikle geceleri tamamen sessiz kalan bu binalarda neyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. İşte bugün bu videoda terk edilmiş yapılarda kaydedilmiş en korkunç ve rahatsız edici görüntülere birlikte bakacağız. YouTube'da Urbex Hill adıyla bilinen kanalın sahibi Chris, genellikle Amerika'daki terk edilmiş, kullanılmayan ve zamanla çürümeye başlamış eski binaları gece saatlerinde keşfeden bir şehir kaşifidir. Chris'i diğer birçok kaşiften ayıran en dikkat çekici özellik ise bu ıssız ve ürkütücü yapılara çoğu zaman tamamen tek başına girmesidir. 2023 yılında Ohio'da bulunan terk edilmiş eski bir okulu keşfetmeye karar verir. Söylenenlere göre bu okul, öğrenci sayısının yetersiz kalması nedeniyle 2010 ile 2012 yılları arasında kapatılmıştır. Chris binanın içine girdikten kısa bir süre sonra buranın uzun zamandır kullanılmadığı açıkça fark ediliyordu. Okulun alt katlarının büyük kısmı suyla kaplanmıştı. Duvarlardaki boyalar dökülüyor, binanın yapısı ise oldukça dayanıksız görünüyordu. Etrafta paslanmış eşyalar, eski kitaplar ve türlü türlü molozlar dağılmış haldeydi. Sınıflardaki eski tahtalarda yeni yazılmış gibi görünen bazı yazılar ve çizimler dikkat çekiyordu. Bu da aslında okula zaman zaman farklı kişilerin girip çıktığını gösteren küçük bir detaydı. Chris keşfine devam ederken videonun yaklaşık 13. dakikasından sonra oldukça rahatsız edici bir olayla karşılaşıyor. What is that? Oh shit. Do you hear that? Somebody's here. Chris koridorda ilerlediği sırada sol tarafa döndüğünde karanlığın içinden birinin el feneri tuttuğu görülüyor. Böyle bir yerde ve bu saatte keşif yaparken işin iyi tarafı bunun binayı keşfetmeye gelen başka biri olma ihtimaliydi. Fakat kötü ihtimaller de vardı. Çünkü bu kişi binada yaşayan bir evsiz, bir işgalci ya da tehlikeli biri de olabilirdi. Ancak Chris için yaşananlar henüz sadece başlangıçtı. Çünkü el feneri tutan bu kişiden uzaklaşıp okulun kütüphanesine gittikten sonra kütüphanenin yakınındaki tuvalet bölümünde çok daha rahatsız edici bir durumla karşılaşıyor. Somebody's in there. Oh shit. Scared the fuck out of me. Oh man. Tuvaletlerin bulunduğu bölümde insan silüetine benzeyen bir kişinin hareketsiz şekilde durduğu görülüyor. Üstelik bu kişi sanki doğrudan kameraya bakıyormuş hissi veriyordu. Chris ilk anda korkuyla geri çekilse de kısa süre sonra cesaretini toplayarak içeri girmeye karar veriyor. Oh, it's a f***ing toy. Oh my god, that scared the shit out of me. Holy shit, that scared the hell out of me. Chris yaklaştıktan sonra gördüğü bu silüetin aslında oraya yerleştirilmiş bir manken olduğu anlaşılıyor. Yani büyük ihtimalle birileri içeri girenleri korkutmak amacıyla bu mankeni bilinçli şekilde oraya bırakmıştı. Fakat olayın tuhaf kısmı Chris onu ikinci kez gördüğünde mankenin bir anda yere düşmesiydi. Çünkü tuvaletlerin olduğu bölümde hiç kimse yoktu. Hatta kabinleri tek tek kontrol etmesine rağmen kimseyi bulamadı. Tüm bunlara rağmen Chris okulu keşfetmeye devam etti. Sınıfları gezdi, koridorlarda dolaştı ve hatta okulun çatı katına bile baktı. Çatı katını kontrol etmesinin sebebi ise orada birilerinin olup olmadığından emin olmaya çalışmasıydı. Ancak odalardan birine girdiğinde garip bir ses duydu ve daha sonra bu yaşandı. Safe is still here. I wonder what's in it.
Uzaktan gelen garip ve ürkütücü bir ses. Ne olduğu belli değil. Chris kamerayı sol tarafa çevirdiğinde camın arkasında beliren bir gölge silüetinin açıkça kameraya yansıdığı görülüyor. Fakat kontrol etmek için odalara baktığında yine hiç kimseyi bulamıyor. En sonunda ise okuldan çıkmak için çıkışı arıyor. Ancak gitmeden hemen önce bir kez daha oldukça rahatsız edici bir olayla karşılaşıyor. I remember the last time I exploded. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. Merdivenlerin üst tarafından gelen ayak sesleri sanki birisi aşağı ya da yukarı çıkıyormuş gibi oldukça net şekilde duyulabiliyordu. Ancak neyse ki Chris en sonunda okuldan çıkmayı başarıyor ve başka hiçbir olayla karşılaşmadan oradan ayrılıyor. O gece yaşananlar gerçekten oldukça rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkardı. Çünkü Chris o okulun içinde asla yalnız değildi. YouTube'da Finders Beepers History Seekers isimli kanalın sahipleri Matt ve Andy, dünyanın farklı bölgelerindeki terk edilmiş eski yapıları keşfederek videolar paylaşan iki şehir kaşifidir. Bu kaşifler yanlarında sevimli köpeklerini de götürürler ve hatta köpeklerinin sırtına küçük bir kamera yerleştirerek yaşananları farklı bir açıdan kayda alırlar. Matt ve Andy 2023 yılında İngiltere'de terk edilmiş bir evi keşfederken bu görüntüleri paylaştılar. İçeri girdiklerinde ilk başta her şey oldukça sıradan görünüyordu. Evin içinde eski kitaplar, mutfak eşyaları ve yıllardır kullanılmamış çeşitli eşyalar bulunuyordu. Ancak videonun yaklaşık 27. dakikasından sonra oldukça tüyler ürpertici bir olay yaşandı. That makes no sense. Oh. Bear, you're just causing so much bother. What the fuck? Did you hear that? Someone has definitely just run down those stairs. Hello? Hello? Very shaky. Hello? Hello? We're not secure. We're not going to do anything. We're not going to hurt you. We're urban explorers. Just having a look round. I'm gonna have to watch you back. That was definitely somebody running down the stairs. Üst katı araştırdıkları sırada aşağıdan sanki birisinin merdivenlerden indiğine dair garip bir ses duydular. Ses sanki birinin hızlıca koştuğunu düşündürecek kadar net bir şekilde yankılanıyordu. Büyük ihtimalle birisi ya da birileri bu iki kaşifi uzaktan izliyordu. Fakat bir süre boyunca sesin kaynağını aramalarına rağmen hiçbir iz bulamadılar. Ancak daha sonra köpeklerinin sırtına taktıkları kameranın görüntülerini izlediklerinde gerçekten şok edici bir detay fark ettiler. Köpekleri alt kattaki odalardan birinde yatağın altında saklanan bir kişiyi kayda almıştı. Sanki bu iki kaşiften korkuyormuş gibi davranan birisi yatağın altına gizlenmiş ve sessizce bekliyordu. Niyetinin ne olduğu bilinmeyen bu kişi belki sadece bir evsizdi ya da uzun zamandır o evde yaşayan biri de olabilirdi. Ancak her kim olursa olsun kameraya böyle bir görüntünün yansıması gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor. Matt ve Andy ise bu görüntüden sonra evi bir süre daha keşfetmeye devam ettiler. Fakat başka hiçbir bulguya rastlayamadılar.
Bu görüntüler Estonya'nın Tartu kentinde kaydedilmiş ve 2016'da YouTube'a yüklenmiştir. Videoda 4 genç terk edilmiş bir saunayı keşfetmek amacıyla binaya giriş yapıyor. İçeri girdiklerinde ise onları oldukça bakımsız bir manzara karşılar. Çünkü 1995 yılında kapatılan bu sauna o tarihten sonra bir daha faaliyete geçmemiştir. Duvarların büyük bölümü yoğun küfle kaplanmıştır. Isıtma sistemleri kalın bir pas tabakasıyla örtülmüş, zeminde ise çok sayıda çökme ve delik oluşmuştur. Yapının genel durumu her an yıkılabilecek kadar kötü görünmektedir. Gençler binayı gezerken duvarlara yazılmış bazı rahatsız edici mesajlarla da karşılaşır. Bunlardan en dikkat çekeni saklanamazsın anlamına gelen bir yazıdır. Ziyaretin ilk dakikalarında her terk edilmiş binada olduğu gibi onları rahatsız edecek sıra dışı bir olay yaşanmaz. Etrafta yalnızca çöpler, eski kitaplar ve yere atılmış ayakkabılar vardır. Videonun ilerleyen dakikalarında odalardan birinin perdeyle kapatıldığını fark ederler. Ancak perdeyi aralayıp içeri baktıkları anda ise büyük bir hata yaptıklarını anlarlar. Sì. Niente. Perdenin arkasından gelen ürkütücü bağırma sesi gençleri bir anda paniğe sürükler. Büyük ihtimalle orada yaşayan birini farkında olmadan rahatsız etmişlerdir. Bu kişi bir evsiz ya da binayı kendine sığınak olarak kullanan biri olabilir. Neyse ki gençler hemen oradan uzaklaşıp bir pencereden dışarı çıkarak binayı terk etmeyi başarırlar. Yaşanan bu olay onları oldukça korkutur. Çünkü sonuçta hiç kimse kaldığı yerde gece vakti yabancılar tarafından rahatsız edilmek istemez. Bir grup Kanadalı arkadaş 2016 yılında izleyenleri dehşete düşüren bir video kaydetti ve daha sonra bu görüntüleri YouTube kanallarında paylaştı. Gündüz vakti terk edilmiş bir akıl hastanesinde yaptıkları bu keşifte hastanenin odalarını ve duvarlara yazılmış yazıları kayda alıyorlardı. Ancak bir süre sonra hastanenin üst katından çığlığa benzeyen oldukça rahatsız edici bir ses duydular. Bunun üzerine hemen sesin nereden geldiğini bulmaya çalıştılar. Fakat kayda aldıkları şey gerçekten tüyler ürperticiydi. This is like the psych ward. This is where they kept the crazies. What? Quick second. Security, what is this? Shh, shh, shh. Shh. Did you hear that? Man, that was coming from upstairs. That was coming from upstairs. Let's go see. Go upstairs. Go upstairs. It came from upstairs. It's up the stairs. Guys. Go first, man. Shh, no. Because I want to get this shit on video. I want to get this shit on video, man. Did you watch the asylum? They filmed that same exact thing up here. İlk başta bu bir hayvan sesi olabilirdi. Fakat karşılaştıkları şey onları gerçekten dehşete düşürdü. Man. Shh, 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 shh. Look. Go this way. Where'd the other guys go? Where'd the other guys go? Kapının ardından 4 ayak üzerinde hareket eden ve insana benzeyen garip bir figür ortaya çıkıyor. Bu varlık yavaş yavaş kaydı yapan kişilere doğru yaklaşmaya başlıyor. Ayrıca elleri ve ayakları normal görünmüyor. Videoyu çeken kişiler bir anda kaçmaya başlayınca ortam tamamen paniğe sürükleniyor. Bu şeyin tam olarak ne olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da yaşananlar gerçekten dehşet verici görüntüler ortaya çıkarıyor. Peki sizce bu 4 ayak üzerinde yürüyen şey tam olarak neydi?
YouTube'da The Proper People Extras isimli kanalın sahipleri 2016 yılında Amerika'nın Alabama eyaletindeki Northport şehrinde bulunan ve halk arasında eski Bryce Hastanesi olarak bilinen terk edilmiş bir akıl hastanesini ziyaret etmeye gittiler. Gece yaptıkları bu keşifte bir zamanlar yüzlerce psikiyatri hastasına ev sahipliği yapmış olan binayı keşfetmeye başladılar. Hastane ise geçmişte hastalara uygulanan sert davranışlarla kötü bir ün kazanmıştı. Yaklaşık 12 dakikalık videoda YouTuber'lar araçlarından inerek keşfe başlıyor ve ilk olarak bodrum katına yöneliyorlar. 50 yıldır terk edilmiş durumda olan hastane aradan geçen yılların etkisiyle neredeyse tamamen harap olmuştu. Bazı duvarlar grafitilerle kaplanmışken bazı bölümlerde duvarların bile artık yerinde olmadığı görülüyordu. Hastanenin bu kadar kötü durumda olması nedeniyle yapının çökme ve içerideki YouTuber'ların mahsur kalma ihtimali de vardı. Alt katı detaylıca keşfettikten sonra üst kata çıkan ikili hastanenin pencerelerinden birini kayda aldıkları sırada oldukça garip bir detay fark ediyor. There's somebody there. No way. Yes, I see their light. They're out there. I swear on my life. Right there. Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. If it's somebody wanting to talk to us. Let's go to the car now. Oh yeah. Pencereden dışarıyı kayda aldıkları sırada ilerideki merdivenlerin bulunduğu bölgede bir kişinin el feneri tuttuğunu fark ediyorlar. Bunun üzerine YouTuber'lar yakalanmamak için hemen kendi ışıklarını kapatıyor. Fakat en ürpertici detay da burada yaşanıyor. Çünkü karşı taraftaki kişi de aynı anda kendi ışığını kapatıyor. Bu da o kişinin büyük ihtimalle onları fark ettiğini ve bir süredir izlediğini gösteriyor. It looked like a cell phone, right? Like a cell phone light, yeah. Daha fazla keşif yapmak istemeyen ikili bu olaydan sonra araçlarına dönmeye karar verir. Çünkü gördükleri ışık ve dışarıdaki kişinin onları takip ediyor gibi davranması ikisini de oldukça tedirgin eder. Etrafta kendi araçlarından başka hiçbir araç yoktur. Bu da durumu daha rahatsız edici hale getirir. Çünkü şehirden kilometrelerce uzakta, ormanın içinde bulunan terk edilmiş bir hastaneye araçsız gelmek pek mantıklı değildir. Bu yüzden dışarıda ışık tuttuğunu gördükleri kişinin oraya nasıl geldiği büyük bir soru işareti olarak kalır.